Selam arkadaşlar, videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yunanistan ve Arnavutluk sınırında bulunan Sülfür Mağarası'nın keşfi hakkında konuşacağız. Mağaraya Sülfür Mağarası diyorlar, yani Kükürt Mağarası da diyebiliriz. Mağaranın içerisindeki sıcaklık 26 derecede sabit kalıyor ve içeride çürük yumurta kokusu mevcut. Bunun sebebi de hidrojen sülfür gazı suya çürük yumurta tadı veya kokusu verebiliyor. Arkadaşlar içeride tam 111 bin örümcek yaşıyor. Dillere şayan. Bu örümceklerin 69 bini ev örümceği olarak geçen çeşitten, geri kalan 42 bini de daha küçük boyuttaki bodur örümcek olarak geçiyor. Bu dev örümcek kolonisi mağaraya girdikten 50 metre sonra kendini göstermeye başlıyor. Bu kadar fazla örümcek varsa bir o kadar da ağ vardır. İçeride inanılmaz, çok büyük derecede örümcek ağları mevcut ve görüntüsü de hakikaten etkileyici gözüküyor. Ayrıca mağaranın içerisindeki bu örümcek kolonisi tamamen güneş ışığından bağımsız bir biçimde yaşıyorlar. Güneş ışığı görmeden hayatta kalmayı geçtim, nasıl bu kadar fazla üreyebilmişler diyecek olursak, o noktada da beslenme şekilleri devreye giriyor. Mağaranın içerisinde özel bir besin zinciri var. Mağaranın tabanındaki derede beyaz renkli ipliksi kükürt bakterileri var. Ve bu bakteriler kükürdü yakarak enerji üretiyorlar. İçeride sinek larvaları da var. Bunu koyarım, 4. defa söylemeye çalıştım. Ve bu sinek larvaları bu bakterilerle besleniyorlar. Besin varsa ürersin doğal olarak. Bu yüzden sinek sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Yani içerideki sinek popülasyonu fazla. Bu sinek larvaları büyüdükleri zaman mağaranın duvarını kaplayan devasa bir sinek sürüsüne dönüşüyor. Ve bir tırnak açıyorum. Mağaranın içerisindeki bulunan örümceklerin vücudundaki karbonun doğrudan bu kükürt bakterilerinden geldiğini keşfetmiş bilim insanları. Bu örümcekler aslında kükürt temelli yaşıyorlar. Peki bu kadar örümcek nasıl hayatta kalıyor? Burada da sinekler devreye giriyor. Mağaradaki sinek yoğunluğu o kadar fazla ki metrekare başına 45 bin sinek düşüyor. Ve ayrıca mağaranın içinde bulunan ev örümceği ve bodur örümcek birbirlerini normalde tahammül edemezler. Dışarıda karşılaşsalar kavga ederler, hatta birbirlerini yerler. Peki mağarada nasıl birbirleriyle iyi geçiniyorlar? Bunun sebebi basit. Besin. Doğa içerisindeki en büyük rekabet kaynağı besindir. Sinek sayısı çok fazla. Örümcekler de sineklerle besleniyorlar. Durum böyle olunca örümcek sayısının artmaması beklenmeyecek bir durum değil. Ayrıca mağaradaki örümceklerin DNA yapısı dışarıdaki örümceklerden farklı. Artık sadece bu mağaraya özgü bir soyadda oluşmuş durumda. Mağaranın zehirli ve kükürtlü ortamı örümceklerin sindirim sistemindeki bakteri çeşitliliğini azaltmış. Ve bu örümcekler sadece bu ekstrem, özel ortama uyum sağlayabilen özel bakterilerle yaşıyorlar. Dışarıdaki örümcekten farklılıkları sadece sindirim sistemlerindeki bakterilerle sınırlı kalmıyor. Ayrıca üremeleri de farklı. Mesela dışarıda dediğimde gün yüzündeki örümceklerden bahsediyorum yani. Mağaradaki örümcekler kapalı, sınırlı bir bölgede yaşadıkları için mağaranın dışında yaşayan örümcekleri dışarıdakiler diye adlandırıyorum. Dışarıdaki bir dişi örümcek ortalama 100 yumurta bırakırken mağaranın içindeki bir dişi ortalama 16 yumurta bırakıyor. Kükürt oranı yüksek ve karanlık ortamlardaki örümceklerin hayatta kalma şansı daha yüksek olan yumurtaları bıraktıkları gözlemlenmiş. Bu sebeple de yumurta sayısı düşüyor. Ama bırakılan yumurtalar daha dirençli. Mağaranın içerisinde bulunan iki örümcek çeşidinin birbirlerine saldırmadıklarını dile getirmiştim. Bunun yalnızca sebebi besinin bol olmasından kaynaklı değil. Bir diğer sebebi de mağaranın içerisinin karanlık olması. Dev koloninin baskın türü olan ev örümceği türünün karanlık ortamda görsel tespit yeteneklerini köreltmesinden kaynaklı da. Çünkü diğer örümcek çeşidimiz genelde pusuda bekliyor. Boyutu da küçük ve çok az hareket ediyor. Bu davranışların neticesinde büyük örümcekler tarafından fark edilmiyorlar. Büyükler küçükleri göremedikleri için onlara karşı herhangi bir avcı refleksi de geliştirememişler. Küçük olan da canına susamadıysa problemsiz yaşarlar. Peki bu küçük örümcekler beslenirken nasıl besleniyorlar? Yani yine büyük örümcekler görmüyor mu? O da şöyle oluyor. Ağ üzerinde sadece avlara yaklaştıkları zaman kısa süreli ve hızlı bir biçimde avlarını yakalarlar. Böylece büyük örümceklerine dikkatini çekmemiş olurlar. Ve bu örümceklerin üreme faaliyetleri genellikle yaz başlarında, yani Haziran aylarında yükselir. Ekim, Kasım gibi de azalır. Yani şu an Ocak'tayız. Şu an en yüksek seviyede değil üreme faaliyetleri. Bunu da belirtmek isterim. Mağaranın içinde bu sistemin oluşmasının temel kaynağı içeride kükürt gazının bulunması. Kükürt gazı
içeriye hayat vermiş. Örümceklerin bağırsağındaki bakteri çeşitliliğindeki azalmadan dolayı çok uzun süredir böyle bir sistemin mağara içerisinde var olduğunu düşünebiliriz. Peki bu içerideki örümcek ağının büyüklüğü tam olarak ne kadar? 100 metrekare kadar bir büyüklüğü var. 100 metrekare deyince bir insan için bir evin iç büyüklüğü kadar. Hatta şöyle düşünüyoruz. 111 bin örümcek var. Bunlar ne yapıyor? 100 metrekare ne ki diyoruz ama tabii onlar örümcek arkadaşlar. Yani küçücükler düşünürsek örümcek ağını illa görmüşsünüzdür örümcek ağı. Tabii bu kadar büyüğünü görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani diyelim ki bir yerde örümcek ağı gördünüz. Uzaktan onu seçemezsiniz bile. Çünkü hem incedir hem de küçüktür değil mi? Yani o kadar küçük düşünün. Yaklaştığınızda anlarsınız ancak veya eliniz falan çarpar öyle burada ne var dersiniz. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünkü videomun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenirseniz de daha fazla bu tarz video istediğinizi anlayabilirim. Ayrıca yorumlar kısmında bir sonraki videomuzun konusu ne olsun ve videom hakkındaki fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Biliyorum çok fazla şey istedim. Hepsini aynı anda söyleyince çok gibi geliyor ya da. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.